Düşünsenize, tropikal bir adanın ortasındasınız. Etrafınız bataklıklarla çevrili. Para kazanabileceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Ne petrol, ne altın, ne de tarım yapabileceğiniz bir toprağınız var. Hatta bunları bir kenara bırakın, içme suyunuz bile yok. Onu bile başka bir ülkeden almak zorundasınız. Hani hiçliğin ortasında derler ya, tam olarak böyle bir ülkeniz var. Üstelik bir de ülkeniz küçücük. Sadece 728 kilometre kare. Nüfusunuz da sadece 6 milyon kadar. Yani işçilerinizle ya da topraklarınızı kiralayarak da hiçbir gelecek kuramıyorsunuz. Ama sabredin, çünkü aradan geçen 70 seneden sonra ülkeniz dünyanın en güçlü pasaportuna sahip olacak. Bataklıklarla çevrili olan bu ülke dünyanın en büyük limanını kuracak. Fransa'yı, Almanya'yı ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerini boş verin. Sizin ülkeniz Norveç'e, İsviçre'ye, Japonya'ya rakip olacak. Kişi başına düşen en yüksek gelire sahip ülke siz olacaksınız. Bu sadece masallarda yaşanabilecek kadar imkansız bir hikaye. Ama bu masalı bir ülke gerçeğe dönüştürdü. O ülkenin ismi Singapur. Peki bunu nasıl yaptılar? Singapur nasıl bu kadar zengin olabildi? 1800'lü yıllarda İngilizlerin büyük bir hayali vardı. Bütün parayı yönetmek. Bunun için sadece Avrupa'yı ya da Afrika'yı yönetmek yetmez. Asya'yı da yönetmeleri gerekiyordu. Buradaki ticareti çalışırken bir şey fark ettiler. Çin'e gitmek isteyen gemiler, Hindistan'dan gelen mallar ya da baharat adalarında ticaret yapan tüccarlar. Hepsi ama hepsi bu küçücük adanın yanından geçiyordu. Singapur'un büyük bir coğrafi avantajı var. Hint Okyanusu ile Pasifik arasında adeta bir geçit gibi. Sadece ticaret güzergahlarını bile takip etseniz Singapur size beni ticaret merkezi yap diye bağırır. Bunu ilk fark eden İngiliz tüccar Stanford Raffles oldu. Sadece tüccar dediğime bakmayın. Aynı zamanda İngiliz valisi de. Çünkü o dönemlerde böyle bir işleyiş vardı. Zengin insanlar siyasette de yükselirlerdi. Aslında düşününce hiçbir şey değişmemiş. Hala böyle. Raffles buraya gelip bir liman kurdu. Planı aslında çok basitti. 1800'lerde okyanusta bir yerden bir yere gitmek çok zor bir işti. Herkes kendisine bir durak arıyordu. Plana göre o durak Singapur olacaktı. Eskiden para kazanmak işte bu kadar kolaydı. Çünkü plan işe yaramıştı. Singapur kısa bir süre sonra Çinli ve Hintli göçmenlerin akınına uğradı. En başta kurulan küçük liman her sene üzerine katarak büyüdü. Aradan geçen seneler içinde Singapur zenginleşmeye başlamıştı. Ama para adil bir şekilde dağıtılmıyordu. Bazı insanlar çok zengin olurken Singapur halkı hala yoksulluk içindeydi. Ama asıl sorun bu da değildi. Dünyadaki bütün süper güçlerin gözü birkaç sene önce kimsenin dikkatini çekmeyen bu küçük adanın üstüne çevrilmişti. Şimdilik yüksek bir sesle söylemiyorlardı ama herkes içinden keşke bu ada bizim olsa diye geçiriyordu. Harekete geçen ilk ülke ise Japonya oldu. Üstelik Japonya paha biçilemeyen bu adayı alırken hiç de zorlanmamıştı. Sadece bir hafta içinde İngilizler adayı Japonya'ya teslim ettiler. Bu Singapur için bir kırılma noktası oldu. Çünkü İngilizler olan bütün güvenleri sarsılmıştı. 3 yıl sonra İngilizler Singapur'u geri alacak ama yaşanan bu hayal kırıklığı yüzünden hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktı. 1950'lere geldiğimizde Singapur'da tam bir kaos yaşanıyordu. İşsizlik, yoksulluk ve hatta etnik çatışmalar. Ülkede hiçbir düzen yoktu. İngiltere daha fazla bu kaosun ortasında kalmak istemiyordu. 1957'de yine İngilizler tarafından kurulmuş bir Malay Federasyonu vardı. Singapur'u da buraya dahil ettiler. Kabul ediyorum, İngilizlerin eli hala Singapur'un üstündeydi. Ama yine de bir yarı bağımsızlık kazanmışlardı. Ama bu yarı bağımsızlık sadece 2 yıl sürecekti. Tarih 1965. Malezya Başbakanı konuşmasında Singapur'u bu federasyonda istemediklerini söyledi. Bugünün geleceği aslında belliydi. Malezya'nın çoğu Malaylardan oluşuyordu. Singapur'un çoğunluğuysa Çin kökenliydi. Singapur'da yaşayan halk bir sabah devlet radyosundan aldıkları bir haberle güne başladılar. Singapur artık bağımsız bir ülke olmuştu. Bu dünyada bir ilkti. Çünkü ilk kez bir ülke kovularak bağımsızlığını kazanmıştı. Singapur'un ilk başbakanı Lee Kuan Yew kameraların karşısında ağlayarak şöyle dedi: "Hayatım boyunca inandığım fikir bitti. Bu benim için bir trajedi." Ama Woody Allen ne diyor bilirsiniz? Komedi eşittir trajedi artı zaman. O gün ağlayan başbakan sonraki 30 yılda Singapur'un peri masalını yazacak ve o gün döktüğü gözyaşları yerini kahkahaya bırakacaktı. Ülkeniz küçücük, doğal kaynak yok, tarım yok, su yok.
Üstelik daha dün Malezya seninle uğraşamam deyip sizi kovmuş. İşte tam o anda ülkenin başına bir adam geliyor. Lee Kuan Yew. Lee klasik bir lider değil. Ne popülist ne de kendisini olduğundan daha güçsüz görüyor. Onun ekonomi anlayışı şöyle: kapitalizmden korkma. Yeter ki onu disiplinle ve planla uygula. Disiplin konusuna videonun ilerleyen kısmında geleceğiz. Şimdi odaklanmamız gereken yer plan. Çünkü Lee'nin Singapur'u dünyanın tepesine çıkartmak için bir planı vardı. Lee ilk olarak ülkedeki eğitim sistemini değiştirdi. Singapur halkın eğitiminin aslında bir ekonomik yatırım olduğunu biliyordu. Eğitim sistemini meritokrasiye dayandırdı. Meritokrasi kısaca ülkede daha çok çalışanın ödüllendirildiği bir sistem. Singapur'da artık kim daha çok çalışırsa, kim daha yetenekliyse o daha yüksek mevkilere geliyordu. Siz bunu liyakat sistemi olarak da biliyorsunuz ama o daha çok torpille ilgili. Meritokraside her ne yapıyorsan yap, daha çok çalışan ödüllendirilir. Lee eğitim sistemini kurarken mesleki eğitimi ön plana aldı. Yani herkesin doktor ya da avukat olması gibi bir beklentisi yoktu. Ülkeye elektrikçi, tamirci ya da temizlikçi de lazımdı. Okullar sadece doktor değil, usta da yetiştiriyordu. Ama bir farkla, hangi okulda eğitim alırsan al, kesin bir kural vardı. Singapur'daki bütün öğrenciler İngilizce öğrenmek zorundaydı. Bu kural sayesinde Singapur vatandaşları dünyaya açılacaktı ya da tam tersi. Dünya ayaklarına geldiğinde herkesin İngilizce konuşabilecek düzeyde olması gerekiyordu. Bu bizi planın ikinci hamlesine götürüyor. Yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek. Bunun için ülkedeki birçok vergiyi kaldırdılar. Yeni kurulan şirketlerden %75 daha az vergi aldılar. Gelir vergisini belirli bir kazanca kadar %0'a düşürdüler. Servet vergisini tamamen kaldırdılar. Ne kadar büyük bir servetiniz olursa olsun vergi almıyorlar. Hisse senedi ya da gayrimenkul gibi yatırımlardan elde ettiğiniz paradan hiç vergi almıyorlar. Yani Singapur vergiyi neredeyse sıfıra düşürdü. Bu noktadan sonra ülkeye para yağmaya başladı. Artık dünyanın her yerinden binlerce yatırımcı gelip Singapur'da şirket açıyordu. Singapur istediği yatırımları ülkeye çekmeyi başarmıştı. Şimdi o parayı kasaya koyma zamanıydı. Kazanılan tüm para teknoloji, finans, liman ve turizm yatırımlarına aktarıldı. İlk olarak PSA International isminde büyük bir liman kurdular. Bu limanla günde 60.000 konteyner kapasiteye ulaştılar. 130 ülkede 600'den fazla limanla ticaret yapıyorlar. Ama limana yatırım yapmayı hiç bırakmadılar. Tuas Megaport isminde bir projeleri var. 2040'ta tamamlanacak bu proje dünyanın en büyük limanı olacak. Teknoloji sektöründe Smart Nation isminde bir proje başlattılar. One North ya da Blok 71 gibi Silikon Vadisi'nin küçük modellerini hayata geçirdiler. Singapur'u bir startup merkezi haline getirdiler. Singapur'u bir finans merkezi yapmak en büyük hayalleriydi. Başardılar. Singapur dolarını her zaman güçlü ve manipülasyondan uzak tuttular. Bugün Singapur'da 200'den fazla farklı banka var. Kripto parada Asya'nın lideri konumundalar. Dünya üzerindeki 1,5 trilyon dolardan fazla varlık Singapur üzerinden yönetiliyor. Son olarak bir de turizme bakalım. Singapur'un büyük bir coğrafi avantajı var. Çin, Hindistan, Güney Kore, Hong Kong ve Japonya gibi milyarderlerin çok olduğu ülkelere çok yakınlar. Ve bu ülkelerde kumar oynamak yasak. Singapur buradaki açığı görüp kumarı serbest bıraktı. 2 tane devasa kumarhane kurdular. Bu sektörü hiç bilmedikleri için yönetimi Las Vegas şirketlerine bıraktılar. Kumarhaneler sayesinde Singapur'a her sene milyonlarca turist çekiyorlar ve milyarlarca dolar kazanıyorlar. Bu kasinolar sayesinde komşu ülkelerden çıkan her dolar Singapur'un kasasına giriyor. Singapur yaptığı plan sayesinde işte böyle zengin oldu. Ama cevaplamamız gereken son bir soru kaldı. Ne kadar zengin oldular? Kişi başına düşen milli gelirde dünyanın zirvesindeler. Dünya ortalaması 13.000 dolarken Singapur'da bu rakam 88.000 dolar. Pasaport gücünde dünyanın zirvesindeler. Tam 193 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyorlar. Uluslararası liman ticaretinde 2. sıradalar. 1. sırada geçilemez Şangay var. Küresel finans merkezleri sıralamasında 3. sıradalar. 2. sırada Londra ve 1. sırada New York var. Son olarak dünyanın en güvenli ülkeleri listesinde 1. sıradalar. Norveç ya da Finlandiya'yı bile geride bıraktılar. Şimdi en başa geri dönelim. Eskiden kimsenin yüz vermediği küçücük bir ada vardı. Hiçbir doğal kaynağı olmayan, içme suyunu bile başka ülkeden alan fakir bir ülke. Toprağı yoktu, sanayisi yoktu, hatta nüfusu bile yoktu. Şimdi ise dünyanın en büyük limanına sahip.
Finansta Avrupa devlerini sollamış, güvenlikte İskandinav ülkelerini geçmiş, dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olmuş. Videonun son sözünü ben değil, bu hikayenin yazarı Lee Kuan Yew söyleyecek. Singapur'un bunu nasıl başardığını soran bir gazeteciye şöyle demişti: Singapur'un haritadan silinmemesi için bir mucize gerekiyordu. Biz o mucizeyi planladık.